DBE Detailing YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun misafiri Volkswagen Touareg. Bir kurum çıkması bu araç. Kullanıldığı kurumda aktif görevlerde faaliyet göstermiş ve çok aktif kullanılmış açıkçası. Yani hem şehir içinde çok kullanılmış hem uzun yolda çok kullanılmış bir araçla beraberiz. Bunun yanında getirdiği bazı yüzey kusurlarıyla cebelleşiyor maalesef araç. Özellikle yakın çekimlerde görebileceğiniz ve bizim sadece polisaj uygulamalarıyla gideremeyeceğimiz kusurlara sahip. Bu yüzden aracın hatırı sayılır bir boya işi de söz konusu. Özet olarak bahsetmem gerekirse araç sahibiyle birlikte verdiğimiz kararda bu aracın kaputunu boyamaya karar verdik. Sağ ön çamurluğu boyanacak. Ön ve arka tamponu yine sürtmelerden kaynaklı boyanacak. Aracımızın kapı pakoları da boyanacak. Bu pakolar plastik aksam, kolayca sökülebiliyorlar. Boyahanemize alacağımız diğer parçalar da bunlar. Ve tabii ki en aktif kullanılan kapı, şoför kapısının pakosu çok kötü durumda. Bunun dışında boya ile alakalı bagaj kapağı ve tavanda ufak tefek rötuşluk bölgelerimiz var. O kısımlara yine aracın değerini kaybetmeyecek şekilde ufak rötuş uygulamaları yapıp kusurları gidereceğiz. Bunun haricinde aracın dışı çok ciddi derecede çizik. Zaten kullanıldığı kurumun stickerları aracın üzerine yapıştırılmış, bunları göreceksiniz. Sticker'ın yapıştırıldığı bölgeler tertemiz kalmış fakat geri kalan kısım inanılmaz derecede çizik. Biz Instagram'da çokça yarı yarıya görsel paylaşırız, işte o görsellerin içinde DB'ye yazarak polisaj yaptığımız bazı araçlar oldu. Bunda da aynı iş aslında kurum tarafından bizim için yapılmış. Dolayısıyla öncesi görsellerinde aracın kaputunda yazılar göreceksiniz. Bunun haricinde bu aracın içi çok kirli. Aracın detaylı iç temizliği yapılacak. Detaylı iç temizlik uygulamalarında da öncesi ve sonrası çok güzel görseller elde edeceğiz bu otomobilde. Bunun haricinde tabii aracın yapılması gereken, kozmetik olarak bizce eksik gördüğümüz ve araç sahibine tavsiye ettiğimiz 4 jant boya onarımları yapılacak bu araçta ki fabrikasyon boyası muhtemelen aracın üzerinde, yani fabrikadan çıktığından beridir jantlarda herhangi bir boya işi yapılmamış. Bu kondisyonda kullanılan bir otomobilde onlar da maalesef çok kötü durumdalar. Gördüğünüz üzere araç üzerinde işimiz çok. Bu süreç zarfında da size detayları göstermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bu arada bir ricamız olacak sizden. DBE Detailing YouTube kanalına abone olup olmadığımızı bir kontrol edelim isterim. Videoyu izledikten sonrasında da yorumlar alanında görüşlerinizi belirtirseniz çok seviniriz. Onlara çok önem veriyoruz ve neredeyse tamamını cevaplamaya çalışıyoruz. Bunun haricinde de videomuzu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. Bizim için çok önemli detaylar bunlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Touareg'in uygulamalarına başlıyoruz. Her zamanki gibi ilk işimiz yıkama uygulamaları. Motor kompartmanının mevcut durumu sebebiyle ağır kir çözme kabiliyetine sahip Nanolex Professional Wheel Cleaner Concentrate ile motor temizliğini yapıyoruz. Normal şartlarda jantlardaki yağ ve kiri temizlemek için kullanılan bu ürün farklı oranlarda sulandırılarak motor aksamında da kullanılabiliyor. Köpük tankımıza uygun sulandırma oranları ile eklediğimiz Nanolex Pre-Wash Concentrate ile motorun genelini köpüklüyoruz. Detay fırçaları ve mikrofiber yıkama eldivenleri kullanarak kullandığımız kimyasalların inatçı kirleri çözmesine yardımcı oluyoruz.
Davlumbaz içlerine Nanolex Professional Wheel Cleaner Concentrate püskürtüyoruz. Aracın jantları boyanacağı için jantları sadece yıkıyoruz. Boyanın genelinde Nanolex Wheel Cleaner and Iron Remover ile demir tozu temizliğini gerçekleştiriyoruz. Demir tozu temizleyiciler içeriğindeki sülfür sayesinde boyaya sıcakken gömülebilen demir ve balata tozlarını sıvılaştırır, yüzeyden kolayca ayrılmalarını sağlar. Nanolex Pre-Wash Concentrate ile aracın dışını yıkamaya devam ediyoruz. UFS kuzu yünü yıkama eldiveni kullanarak yüzeyde en ufak bir kir kalmadığından ve aracın çizilmediğinden emin oluyoruz. Boyahaneye alınacak parçaları sökmeye başladık. Ön ve arka tampon, sağ ve sol kapı pakoları, 4 kapı kolu sökülerek tezgah üzerinde onarılacaklar. Aracın sağ ön çamurluğunun ve kaputunun onarılması için herhangi bir söküm işlemi gerçekleştirilmeyecek. Aracın üzerinde boyanacaklar. Tesviye işlemlerinde maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Parçalar Mirka 1230 toz emişli zımpara ünitesi vasıtasıyla zımparalanıyor. Temizlenen boyanın ardında çukur formunda boya kalıyor ise göçük söz konusudur. Eğer çıkıntı var ise ilk olarak çıkıntı temizlenir fakat civarı boyalı kalır. Biz bu kusurlarda aksama direkt olarak macun uygulamak yerine sıcak hava tabancamız ile yüzeyi ısıtıp kusurları düzeltip kalan ufak düzensizliklere macun uygulamayı tercih ediyoruz. Derin çizik olan, plastik aksamlarda kötü görüntüye sebebiyet veren alanlarda ise çiziği yumuşatıp plastik macununun tutunabileceği düzgün bir yüzey elde ediyoruz.
Parçaların temizlik ve kaba zımpara işlemleri bittikten sonra aracı boyahanemize alıyoruz. Plastik parçalar üzerinde Glasurit 839-90 plastik tesviye macunu kullanarak astar işlemlerine hazırlanıyoruz. Tesviye işlemleri sırasında fark ettiğimiz irili ufaklı çatlakları plastik kaynağı yaparak onarıyoruz. Aracın kaputu ve sağ ön çamurluğu üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Derin ve paslanan taş izleri, kaputun üzerinde meydana gelen derin çizik bölgeleri zımparalanıyor ve temizleniyor. Aracın kaputunda geçmişte herhangi bir boya uygulaması yapılmamış. Otomobiller üretilirken metal yüzeylerine özel bir teknik ile astar uygulanır. Kataforetik elektro kaplama, katodik elektro kaplama, katafores kaplama, KTL astar gibi farklı isimlere sahip bu teknik 1950'li yıllarda geliştirilen, araç boyalarının uzun yıllar boyunca korunmasını sağlayan oldukça dayanıklı bir astar uygulamasıdır. İyi durumda KTL astarın mecbur kalınmadığı sürece kaldırılması, temizlenmesi önerilmez. Glasurit ve Bazlak gibi tamir sistemlerinde oldukça kaliteli ürünler üreten markaların astarları KTL astar yüzeyine sorunsuz ve kusursuzca tutunurlar. Aracın kaputu ve sağ ön çamurluğu için korozyon önleyici özelliklere sahip, metal aksamlarda kullanıma uygun Glasurit Pro Class PU7 DTM dolgu astarı kullanıyoruz. Tamponlar, kapı pakoları ve diğer plastik aksesuarlar için esneklik ve yüksek derecede tutunma sağlayabildiği için Glasurit 801-72 epoksi dolgu astarı kullanıyoruz. Evet, astar ve sis boyası uygulamaları da tamam. Bu sis boyasındaki mantığı daha önceki araçlarda anlatmıştık. Astarın üstüne kontrast yaratacak bir renk atılıyor aslında. Tek amacı bu. Bunun sebebi astar zımparalanırken eğer yüzeyde bir kusur unuttuysak, atlandıysa, çünkü açık renkte görmek zor oluyor çoğu zaman bunları. Gözden kaçabiliyor. Gri renkli astarda tespit rahat olsun diye yapılan bir iş. Şimdi biz bunu zımparaladığımızda herhangi bir çukur varsa o bölge işaretleyecek kendini. Çıkıntı varsa da ilk çıkıntı yeri zımparalanacak, etraf siyah kalacak. O şekilde işaretleyecek. Plastik aksamlarda bile bunu yapıyoruz. Mesela şurada daha sonradan gözden kaçmış, şurada göreceksiniz. Bakın bir düzensizlik var. Burası tamponun alt kısmı. Orayı da astar kuruduktan sonrasında tesviye edip boyaya hazırlayacağız. Arabanın çamurluğunda da boyanacak alanı o şekilde ayarladık. Kaputta gıcır gıcır oldu. Bütün taş izlerinden arındırıldı. Dolgu astarı uygulandı. Şu anda boya uygulamalarına hazırlanıyor. Bu arkadaşlar bir süre bekleyecekler. Çünkü astarın çok iyi kuruması gerekiyor. Organik bir şekilde kurumasını seviyoruz biz. Düzgünce kuruduktan sonrasında zımpara tesviye işlemleri bitecek ve boya katına geçeceğiz. Sis boyası titizlikle zımparalandı. Aracın boyanmayacak alanlarını ve bitiş hatlarını maskeledikten sonra astarlı alanın yüzey hazırlığını yapabiliriz. Zımparalanan aksamlarda Glasurit 541-68 yağ, silikon ve yüzey temizleyici uygulanıyor. Boya uygulamalarından önce son olarak mumlu bez ile temizlik sağlanıyor ve yüzey tozdan arındırılıyor.
Ve nihayet Bazlak marka ürünler ile kendi mix makinemizde hazırladığımız boyayı ince katlar halinde uygulamaya başlıyoruz. Ne yaptık ustam? Ben bunları kullanırım usta, kusura bakma. Yani araç geldi. Muhtelif taşları vardı. Küçük hasarları vardı. Tamponda kırıklar vardı. Tamponları tamir oldu. Plastik tamir. Kendimiz yaptık burada. Taşlarını açtık. Hastalarla korozyona karşı bir mukavemet sağlaması için hastalar atıldı. Hastaları zımpara yaptık. Ve şu an maskeleri aracımızı bayıyoruz, edilmek üzere. Son katını yapacağız. Beğendin mi ustam? Arabayı mı? Evet. Tabii ki çok güzel oldu. Eline sağlık ustayım. Rica ederim kardeş. Gene beklerim. Kendine iyi bak. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik usta. Tamam, ben de ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Boyahaneden çıkan Touareg yeterli kuruma süresinin ardından polisaj alanına alındı. Nanolex Clay Bar ve Nanolex Clay Loop kil kaydırıcı ile boya yüzeyindeki kontamine kirleri temizlemeye başlıyoruz. Polisaj işlemleri sırasında boyanın kusursuz temizliği için dikkatle yapılması gereken bir işlem. Bagaj kapağı üzerindeki yazıları söküyoruz. Bu sayede yazıların arasında yıllardır biriken kirler
polisaj işlemleriyle temizlenmiş olacaklar. Maskeleme bantları ile şablon çıkarttıktan sonra misine yardımı ile yazıları ayırıyoruz. Bütün işlemler bittiğinde 3M ve HB bantlar kullanılarak tekrar yapıştırılacaklar. Aynı süreç içerisinde farklı uygulamaları ilerletmeye gayret ediyoruz. Aracın arka tamponu toparlanırken reflektörlerin kılcal çiziklere maruz kaldığını ve çok kötü göründüğünü fark ediyoruz. Nanolex Ultra Cut Polish ağır aşındırıcı pasta, UFS domestik kuzu yünü polisaj pedi kullanarak yapılan polisaj işlemleri sonrasında öncesi ve sonrası fark oldukça tatmin edici. Arka tampon takılmadan önce egzozları da elden geçirmek istedik. Menzarna metal polish ve alüminyum zımpara teli ile yılların kurum ve kirleri temizleniyor. Polisaj uygulamaları için reçetemizi belirledik. DeWalt DWP-849X rotary tipi polisaj makinesi, UFS Premium Domestic 2016 kuzu yünü polisaj keçesi, Nanolex Ultra Cut Polish kullanarak yoğun çizikleri gidereceğiz. Ardından Rupes LHR Mark III polisaj makinesi, Rupes DA Fine sünger polisaj pedi ve Rupes DA Fine ara kesim pasta kullanarak ilk iki aşamayı tamamlayacağız. Aracın jantlarının söküldüğünü fark etmişsinizdir. Boyahanemize aldığımız jantların iç ve dış kısımlarını zımparalıyoruz. Yüzey kusurları tesviye edilen jantlarda Bazlock Color Finder yazılımının bu aracın jantları için belirttiği rengi hazırlayıp uyguluyoruz. Jantların boya işlemleri devam ederken aracın kaliperlerini fark ediyor, hızlı bir boya operasyonuna başlıyoruz. Kullanılmış 120 grit zımpara ile yüzeyi zımparalıyoruz. Ardından basınçlı hava ile yüzeyi balata tozlarından ve zımpara artıklarından arındırıyoruz. Würth genel temizleme spreyi, bir diğer adıyla balata temizleme spreyi kullanarak yüzeyi temizliyoruz. Uygulayacağımız boyanın uzun süre hizmet edebilmesi için akrilik astar uyguluyoruz ve kurutuyoruz.
Son olarak Würth sprey boya özel uyguluyoruz. Bu ürün döküm demir görüntüsünü metal partikülleri ile birleştiren müthiş bir sprey boya. Dayanımı da oldukça başarılı. Sizlere de bu kolay uygulamayı yapmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Ekibimizin hızına yetişemiyor ve size güvenlik kameralarımızdan görseller sunmak zorunda kalıyoruz. Aracın polisaj uygulamaları tamamlanınca hızlıca yıkama alanına aldık. Pakoların ve tamponların takılacağı kirli alanlar, davlumbaz içleri, stop lambalarının yuvaları da detaylıca temizlendi. Araç hem polisaj yağlarından hem de yaptığımız boya işlerinden kalan kalıntılardan tamamen arındırıldı. Yeni ızgaralar tedarik edilen ön tamponu topladıktan sonra araca takıyoruz. Arka tampon da yerini alıyor. Yenilenen klipsleriyle kapı pakoları 3M ve AB bantlarında desteğiyle araca takılıyor. Ağır aşındırıcı pasta uygulamaları ve ara kesim pasta uygulamaları tamamlandığı için detaylı iç temizlik alanına doğru ilerliyoruz. Rahat çalışabilmek ve bütün detayları temizleyebilmek için aracın koltuklarını söktük. Taban halısında Nanolex Professional APC kullanıyoruz. Ardından Karcher Puzi kuru ve ıslak süpürgemiz vasıtasıyla bölgeyi hem duruluyor hem de vakumluyoruz. Bu işlem taban halısında tek bir kalıntı kalmayana dek tekrarlanıyor. Klima menfezleri detaylı iç temizlik uygulamalarının olmazsa olmazı. Nanolex Professional APC, muhtelif detay fırçaları, esasen resim sanatı icra edilirken kullanılan sünger fırçalar ve basınçlı hava ile kusursuz temizliği sağlıyoruz. Direksiyon arkası kumandaların temizliği de gerçekleştiriliyor. Çoğu araçta gördüğümüz, insanın içini kaldıran bu detaylar da temizlendikten sonra derin bir oh çekerek işlemlere devam ediyoruz. Kapı ve cam fitilleri de titizlikle temizlenen diğer aksamlardan. Düzenli olarak temizlenmeyen fitiller zamanla cam yüzeyinde çizikler oluşturabilir. Nanolex Professional APC ve muhtelif trim aparatları ile bu bölgelerinde temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı uygulamalar kapı kartı üzerinde de gerçekleştiriliyor.
Detaylıca temizlenen koltuklar da araca takılıyor. İç temizlik uygulamaları da bu şekilde son buluyor. Sıra geldi son aşama polisaj uygulamalarına. Hare giderici uygulamaları, polisaj tozu üreten uygulamalar olmadığı için detaylı iç temizlik işlemlerinden sonra da uygulanmalarında herhangi bir engel bulunmuyor. Rupes LHR15 Mark III polisaj makinesi, Rupes DA Fine sünger polisaj pedi ve Nanolex Finishing Polish kullanarak boya düzeltme ve parlatma işlemlerini tamamlıyoruz. Nanolex X kullanarak alkol bazlı yüzey temizliği işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Böylece polisaj kalıntılarından ve tozdan arındırılmış, seramik kaplama uygulamalarına hazır, tertemiz bir yüzey elde ediyoruz. Seramik kaplama uygulamaları için Nanolex Si3D kullanacağız. Gelişmiş organik polisilazan teknolojisine dayanan Nanolex Si3D, üstün hidrofobi yani su iticilik sağlar. Ulaştığı sertlik 2 yıl dayanım süresine sahip olmasını sağlıyor. Temizlenmesi kolay bir katman için çapraz bağlı 3 boyutlu bir matris oluşturuyor. Boyanın derinliğini arttırıyor. Tek katman olarak uygulanan bu ürün oldukça verimli. Yeni boyanan parçalarda seramik kaplama uygulaması yapılamaz. Bu sebeple aracın kaputu, ön ve arka tamponu, sağ ön çamurluğu, kapı pakoları üzerinde Nanolex Si spreyi kullanıyoruz. Yeni boyalı parçalar üzerinde bu ürün, seramik kaplama ile oluşan parlaklık farkını ortadan kaldıracak. Aracın farları öncesi videolarında da görebileceğiniz üzere yoğun çiziklere sahipti. Polisaj uygulamaları ile düzeltilen polikarbon camların korunmaya ihtiyacı var. Aksi takdirde farlar, temizlendikten sonra çok kısa sürede tekrar sararmaya ve matlaşmaya meyilli aksamlardır. Bu sebeple farlarda 5 sene dayanım gösterebilecek RevoCare Evo serisi ile PPF uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Boya uygulaması yapılmayan alanlarda meydana gelen ufak çaplı boya hasarları için rötuş kalemlerimiz ile kusurlar kapatılıyor. Son kontroller sonrasında Volkswagen Touareg teslimata hazır hale getiriliyor.
Bu videonun da sonuna geldik. Sizce Touareg nasıl olmuş? Görüşlerinizi yorumlar alanında belirtir misiniz? DB Detailing YouTube kanalına abone olursanız bizi mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hepinize esenlikler dileriz.